Herkese merhaba, ben Hasan. Orta seviyede Türkçe bilen yabancılar için açmış olduğum Let's Speak Turkish kanalına hoş geldiniz. Amacım Türkçe olarak dinlediğiniz bir konuda anlama kapasitenizi arttırmak ve kelime dağarcığınızı zenginleştirmek. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Bugün sizlere benim doğduğum şehir olan Malatya ile alakalı bir bölüm hazırladım. Bilmeyenler için Malatya, Türkiye'nin doğusunda yer alan bir şehirdir. Bu şehir özellikle kayısısı ile ünlüdür. Şimdi bu konuda biraz sayısal ifadeler paylaşmak istiyorum. Dünyada en çok kuru kayısı Malatya'da üretilir. Toplam 7 ila 8 milyon arası kayısı ağacı bulunuyor. Bu ağaçlardan yılda ortalama 500 bin ton yaş kayısı üretiliyor. Bunun yaklaşık 1/4 yani 100 bin ton da kuru kayısı üretiliyor. İşte bu yüzden Malatya'ya kayısı diyarı deniliyor. Bölüme başlamadan önce, yaklaşık 3 sene önce bölgede yaşanan büyük depremden bahsetmek istiyorum. Bu deprem Malatya dahil çevre iller Hatay ve Kahramanmaraş olmak üzere birçok ilde hissedildi. Çok sayıda vatandaşımız bu üzücü depremden dolayı hayatını kaybetti. Bu nedenle başlamadan önce bu üzücü olayı tekrar hatırlatmak istiyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı dilemek istiyorum. Şimdi hazırsanız bol bilgi dolu yeni bir bölüme başlayalım isterseniz. Bugün öncelikle sizlere Malatya'nın tarihi hakkında bilgi vereceğim. Malatya, Anadolu'nun en eski şehirlerinden biridir. Tarihi yaklaşık 8.000 yıl öncesine kadar gidiyor. Peki sizce 8.000 yıl önce insanlar burada ne yapıyordu? Evet, doğru tahmin ettiniz. Tarım yapıyor ve köyler kuruyorlardı. İlk olarak bu bölgede Hititler yaşamıştır. Bu arada Hititler Anadolu'nun en güçlü devletlerinden biriydi. Hititlerden sonra sizce hangi medeniyet geldi? Eğer Anadolu tarihine meraklıysanız eminim Asurlar ve Urartular olduğunu tahmin ettiniz. Bu arada Roman İmparatorluğu döneminde Malatya'ya Melitene deniliyordu. Bizans döneminde şehir önemini hep korudu aslında. Ancak Arap akınları sırasında birçok kez saldırıya uğradı. 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Malatya Selçukluların eline geçti. Daha sonra beylikler ve ardından Osmanlılar yönetimi aldı. Osmanlı döneminde şehirde camiler, köprüler ve hanlar yapıldı. Cumhuriyet döneminde ise Malatya çok modernleşti. Bu arada havasından mı yoksa suyundan mı bilmem ama birçok ünlü Malatya'dan çıkmıştır. Örneğin 2 önemli cumhurbaşkanı Malatya doğumlu. Kimdi bu isimler? Hatırlayalım birlikte. Birisi Cumhuriyet'in yeni kurulduğu dönemlerde Cumhurbaşkanlığı yapan İsmet İnönü ve bir diğeri ise Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı olan merhum Turgut Özal. Şimdi ise gezilecek yerler konusunda bazı önemli bilgiler paylaşmak istiyorum. Malatya'da görülmesi gereken birçok yer var aslında. Mutlaka görmeniz gereken yerlerin başında Aslantepe Höyüğü geliyor. İlk yerleşimin başladığı yer burası diye kabul ediliyor. Türkiye için önemli bir nokta. İçerisinde Anadolu ve Mezopotamya bölgesinde ilkleri barındırıyor. Şehir devletlerinin dünya üzerinde ilk görüldüğü yer olarak biliniyor. Metalin ilk olarak işlendiği yer olarak da biliniyor. Milattan önce 5000'lerden milattan sonra 11. yüzyıla kadar üzerinde çeşitli tabakalar barındırıyor. Bir diğer önemli gezilmesi gereken yer ise Kent Müzesi. Aslında son 6 senedir faal olarak kullanılan bir müze. Eskiden askerlik şubesi olarak kullanılan yer 2019 senesinde restore edilerek şehir müzesi olarak açılmış. İçerisinde Malatya için büyük öneme sahip ve şu an aramızda yaşamayan ünlülerin
bal mumu heykelleriyle karşılaşabilirsiniz. Kimler mi var? Bir dönemler Türk sinemasında oynadığı komedi filmleriyle gönüllerde taht edinen Kemal Sunal'dan tutun da 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a kadar birçok ünlü mevcut. Hatta içeride bir dönemler şehrin simgesi haline gelmiş ve benim de Malatya'da yaşadığım dönemlerde tanışma imkanım olan Mercedes Kadir'in heykeli bile var. Mercedes Kadir'i tanımayanlar için kısaca anlatayım isterseniz. Kendisi adeta Malatya'nın simgesiydi bir dönemler. Uzun bir sırığı araba olarak kullanan kendi halinde birisiydi aslında. Öyle araba deyip geçmeyin. Taşımış olduğu sırığında bir teybi, aynası ve nazar boncuğu bile vardı. Kendisi trafikte çok saygılıydı. Kırmızı ışıkta durur ve yayalara sürekli yol verirdi. Şehir tarafından o kadar benimsenmişti ki hatta bazen trafik polislerinden ceza bile almışlığı vardı. Şimdi sizlerle Mercedes Kadir ile alakalı Malatyalıların birçoğu tarafından bilinen ufak bir anısını paylaşmak istiyorum. Bir gün Kadir'in arabası yani sırığı arızalandı diye sanayiye gider. Usta arızasını söyler ve 3 gün sonra gelip alabileceğini belirtir. Tabii Mercedes Kadir 3 gün sonra gelir. Usta daha işin bitmediğini, yarın gelmesini söyler. Kadir bu şekilde 2 hafta boyunca gider ve gelir. Bir gün yine gider sanayiye ama usta işinin daha bitmediğini söyler. Tabii Kadir sinirlenir ve yeter artık, yap şu arabayı. 2 haftadır eve yürüyerek gidip geliyorum senin yüzünden der. Bu güzel anıdan sonra Malatya'nın gezilecek yerlerine devam edelim isterseniz. Bir diğer görülmesi gereken yer ise Fotoğraf Makinesi Müzesi. Fotoğraf severler için çok önemli bir müze. İçerisinde toplamda 2000 küsür fotoğraf makinesi var. Müzede her şey kronolojik sıralı. Ayrıca ziyaretçilere ücretsiz siyah beyaz fotoğraf çekimi de hediye şeklinde veriliyor. Bir başka önemli yer ise şehre arabayla 1 saat mesafede bulunan Levent Vadisi. Gözünüzde canlanması için burayı kısaca anlatayım dilerseniz. Burası çok yüksek kayalıklarla dolu bir vadi aslında. Eğer yükseklikten korkmuyorum diyorsanız gitmişken cam terasa mutlaka çıkmalısınız. Buradan aşağıya bakar ve muhteşem manzarayı izleyebilirsiniz. Levent Vadisi'ni gezdiniz ve henüz vaktiniz var. Öğleden sonra ise Levent'te araba ile çok da uzak olmayan Darende ilçesine gidebilirsiniz. Burada Somuncu Baba Türbesi'ne mutlaka uğramalısınız. Somuncu Baba Anadolu'nun birçok şehrinde yaşamış ve ölümü Darende'de olmuştur. Dünyanın birçok kentinde insanlar Somuncu Baba'nın şifasından faydalandıklarını söylüyorlar. Darende'de görülmesi gereken yerlerden bir tanesi de Kudret Havuzu. Ufak bir bilgilendirme. Burasının su sıcaklığı yaz ve kış aylarında hep 23 dereceymiş. Gezilecek yerler kısmına burada bir nokta koyup şimdi de Malatya mutfağından bahsedip yavaş yavaş bölümü tamamlayalım isterseniz. Bilenler bilir. Malatya mutfağı çok lezzetlidir aslında. Ama bu konuda Malatya çok mütevazi. Çevresinde bulunan Antep ve Adana şehirlere kadar popüler değil. Ama az sonra anlatacağım lezzetlerden sonra kararı siz dinleyicilerime bırakıyorum. Öncelikle şunu belirteyim. Doğu'nun ve Malatya'nın yemeklerinin baş malzemesi bulgurdur aslında. Sofraların baş tacı içli köfte ile başlayayım anlatmaya. Aslında içli köfte civardaki illerde de yapılıyor. Ama Malatya'da yapılan içli köftenin en önemli farkı pişirme şeklinde saklı. Birçok yerde yağda pişirilerek tüketilen içli köfte Malatya'da buharda kaynatılarak hazırlanıyor. Ve isteğe göre üzerine kızarmış tereyağı dökülerek ikram ediliyor. Diğer önemli yemeklerden bir tanesi de yine bulgurdan yapılan sıkma köftesi. Malatya demişken bahsedilmeden geçemeyeceğim bir diğer önemli lezzet ise
analı kızlı yemeği. Analı kızlı etli bulgur köfteler ile nohut içeren geleneksel bir et yemeğidir. Bir diğer önemli lezzet ise birçok yerde etli börek olarak bilinen Malatya kömbesidir. Şimdi ise sırada benim de vazgeçilmezim olan ekşili köfte var. Malatya mutfağının en bilinen ve sevilen yemeklerinden biridir aslında. İçinde bulgur köfteleri, nohut, yeşil mercimek ve sebzelerle yapılan ekşili bir terbiyeyle lezzetlendirilen hafif sulu bir yemektir aslında. Hem doyurucu hem de çok besleyici. Son olarak anlatmak istediğim lezzet ise en lezzetlilerinden olan kiraz yaprağından yapılan kiraz yaprağı köftesi. Aslında dış görüntüsü itibariyle yaprak sarmasına benziyor. Ama tek fark ise içerisine et yerine bulgur konuluyor. Ve üzerine yoğurt ve kızarmış karamelize soğan dökülerek servis ediliyor. Malatya sadece coğrafyasıyla değil, mutfağı, gelenekleri ve köklü tarihiyle de Anadolu'nun kalbinde özel bir yer tutuyor. Biz de bu bölümde o zengin mirasın sadece küçük bir parçasını paylaşabildik. Gerisini görmek ve yaşamak size kalıyor. İşte şimdi bölüm hakkındaki düşünceleriniz için sizleri yorumlar kısmına bekliyorum. Ayrıca eğer kanalıma abone olursanız toplam 110 civarı birbirinden farklı konuda yapmış olduğum podcastleri dinleyebilirsiniz. Ayrıca bölümün sonunda transkripte ve önemli kelimelerin açıklamasına da ulaşabilirsiniz. Podcastlerin hemen hemen hepsinde Türkçe altyazı bulunduğunu da hatırlatmak isterim. Ayrıca Türkçe hariç toplam 16 dilde altyazıya ulaşabilirsiniz. Eğer kanalıma abone olma konusunda henüz karar veremediniz ve bir şekilde bana destek olmak istiyorsanız bu durumda bu bölümü beğendiyseniz bir like veya yorum bırakabilirsiniz. Sizin için en fazla yarım dakika sürecek olan bu süreç kanalımın daha fazla Türkçe öğrenen kişiye ulaşmasına yardım edecektir. Ayrıca yüzümde ufak bir tebessüme de neden olacağını hatırlatmak isterim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın ve sağlıkla kalın.